Merhaba herkese. Ben Gonca. Instagram'da yakın zamanda bir soru sormuştum. Seyahate çıkmak için önünüzdeki engel nedir diye ve buna gelen yanıtlar üzerine bir video serisi çekmeye karar verdim. Seyahat etmek için insanların en büyük eksiğinin para olduğunu düşündüğünü öğrendim. Bunun üzerine ben de ilk olarak seyahat için nasıl para biriktirebilirsiniz videosu çekmek istedim. 2019'da bolca seyahat etmek isteyen insanlar için bir kılavuz niteliğinde olmasını umuyorum. Böyle madde madde anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle seyahat etmek için nelere ihtiyacınız olduğuna bakalım. Ben Asya turu yapan biri olarak, sırt çantalı gezen biri olarak vizesiz yerlere gidiyorum ve buna dair aslında daha çok paylaşımlarımı yapacağım. Ama işte bu bana uymaz deyip izlemeyi kesmeyin bence. Çünkü burada siz bir ay, işte 2 ay kısa süreli, bir haftalık bir tatil yapmak isteseniz de çok güzel tüyolar bulacaksınız. Öncelikle pasaportunuz olması gerekecek arkadaşlar. Eğer öğrenciyseniz şanslısınız. 1000 liralara yaklaşan pasaport ücretini vermenize gerek olmayacak. Çünkü öğrenciler ücretsiz olarak pasaport alabiliyorlar. Yani en son öyleydi. Bir şey değişmediyse. Değiştiyse aşağı yazın. Hepimiz öğrenelim. İkinci konu vize. Ben dediğim gibi vizesiz ülkelere gitmeye çalışıyorum. Ama arada vize alıp gittiğim ülkeler de var tabii ki. Bunlar neler? Hindistan ve Vietnam. Hindistan'a gittim. 103 dolar. Evet, 103 dolar vererek gittim. Ve Vietnam'a da gideceğim. Oraya da yine 125 dolar gibi bir para ödemem gerekecek herhalde. Siz de rotanızı belirlerken bu vize kaleminde ne kadar ödemeniz gerektiğini ya da ödeyip ödemeyeceğinize karar verebilirsiniz. Yani çok paranız yoksa sadece vizesiz ülkelere de gidebilirsiniz tabii ki. Vize kalemine hiç para ayırmamış olursunuz böylece. Seyahat ederken bir başka gereksinim tabii ki konaklama ihtiyaçlarınız. Gittiğiniz yerdeki ulaşım, ne yiyip ne içeceksiniz orada, o önemli. Sağlık giderleriniz olacak mı? Bunları nasıl idare edeceksiniz? İnternette ne kadar bütçe ayırmanız gerekecek? Gibi birçok kalem var seyahat sırasında bütçe ayırmanız gereken. Peki bunlar için nasıl para biriktirebilirsiniz? Bundan başlayalım. Yani ben parasız seyahatin mümkün olmadığına inananlardanım. Evet, işte buradan çıkıp otostopla gidenler var. Onların yeşil pasaport olduğunu düşünüyorum. Ya da pasaport ücretlerini hiç saymadıklarını düşünüyorum. Otostopla bir yere gidebilirsiniz tabii ki ama yine de nereden yemek yiyorsunuz? Sonuç olarak bir yerden yemek yemeniz gerek değil mi? Ya da kalacak yer, yani sokakta mı yatıyorsunuz? Ya da herkes bunu böyle mi yapmak ister? Bunlar tabii ki tartışılması gereken şeyler. Dolayısıyla benim için parasız seyahat diye bir şey mümkün değil. Ben o yüzden nasıl para biriktireceğinizi anlatmak istiyorum. Para biriktirmek için arkadaşlar ben ne yaptım? En önemli tüyo bu bence. Bundan 2 yıl evvel Selma Hekim'in Bir Almama Deneyimi isimli bir videosuyla karşılaştım. TEDx videolarından bir tanesiydi. Bunu izleyince gerçekten çok etkilendim. Burada 1 sene boyunca hiçbir şey almamaktan bahsediyordu. Yani almama challenge'ı yapmaktan bahsediyordu ve ben de o sırada işte böyle bir seyahate çıkmak için param olması gerektiği ve nasıl para biriktireceğim konusunda düşünüyordum. Böyle çok denk geldi, güzel oldu. Ben oradan neler öğrendim? 1 sene boyunca hiç almadan ben de Selma Hanım gibi yaşayabildim öncelikle. Sizin de bunu yapabileceğinize eminim. Ya da şöyle düşünelim, diyelim ki tamamen almayı bırakamadınız. Çok büyük oranda masraflarınızı azaltacağınızı söyleyebilirim. Şimdi öncelikle ne yapıyorsunuz? Ana fikir şu. Öncelikle eve gidiyorsunuz. Bir misafirimiz var. Öncelikle eve gidiyorsunuz ve evde ne var ne yok bir sayım yapıyorsunuz. Ben bunu ilk yaptığımda evde 5 tane diş macunu gördüğümde şok olmuştum. Farklı zamanlarda 5 tane diş macunu almışım. İndirimde gördüğüm hepsini aldığımı düşünüyorum. Dolayısıyla bir daha o sene boyunca hiç diş macunu almadım. Ya da kıyafetlerim, bir sürü kıyafetim varmış henüz giymediğim bazılarını. Giymeye yer bulamayacak olsam da sevdiğim için aldığım vesaire. Bunları almayı bıraktım arkadaşlar ve bu gerçekten çok büyük para biriktirebilmemde etkili olan bir şey oldu. Gerçekten çok önemli. Gereksiz yaptığınız bütün masraflardan kaçınmanız için mutlaka bunu yapmalısınız. Bunu yaptığınızda aslında şunu görüyorsunuz. Paranız nereye gidiyormuş? Bunu göreceksiniz. Paranız nerede kayboluyormuş? Çünkü hepimiz aynı şeyi düşünmüyor muyuz? Ya para geliyor, Allah'ım param nasıl gitti? Anlamıyorum oluyoruz. Yani ben de sonuçta daha evvel çalışan bir insandım. Ve o para geldiği gibi puf olup uçuyordu. Bunu yaparak ben paramı nerelere harcadığımı
ve gereksiz neler alıp durduğumu çok net bir şekilde görmüş oldum. Size de tavsiyem birinci olarak bunu yapıyoruz. İkinci olarak arkadaşlar, sigara içenler için ve çok klişe ama gerçek, sigarayı bırakın ve her gün sigara için harcadığınız o miktarı kumbaranıza atın. İnanılmaz bir para biriktireceksiniz. 10 TL'den hesaplarsınız. Bir yılda 3650 TL biriktirmiş olacaksınız. Bu arada burada bir minik dostumuz var. Sürekli burada geziyor. Üçüncü olarak ne yapacaksınız? Üçüncü olarak arkadaşlar, yeme içme konusu. Şimdi Asya'yı gezerken daha iyi anlıyorum ki Türkiye'de, özellikle İstanbul'da, ben İstanbul'da yaşayan birisi olarak dışarıda yemek yemek inanılmaz büyük bir maliyetmiş. Hele ki gittiğim her yemekten 50 TL minimum bir ücretle kalktığımı düşünürsek benim için epey büyük bir kalemdi. Yani ne yapacaksınız? Önce onu söyleyeyim. Ne kadar dışarı çıktığınızı ve bu dışarı çıkmalarınızı ne kadar harcadığınızı şimdi geriye doğru bir hesaplayın. Bir aylık bir hesap yapsanız yeterli. Bir ayda kaç kere dışarı çıkmışsınız ve ne kadar para harcamışsınız? Yani gördüğünüzde şok olacaksınız. Çünkü aslında en büyük giderlerden bir tanesi de bu. Ne kadar yediniz, içtiniz, bunun hesabını yaptıktan sonra demiyorum ki tamamen bırakın. Bunu yarıya indirmeyi amaçlayın önce. Sonra da onun da yarısına indirmeyi amaçlayın. Çünkü aslında evet, tabii ki sosyalleşmek için böyle bir şey yapmamız gerekiyor ama şunu da yapabiliriz. Yani illa dışarıda yemek mi yemek lazım? Yemeğinizi evde yiyip çay için dışarı çıkın. Ya da ne bileyim, spor için arkadaşlarınızla buluşun. Orada spor yaparken sohbet edin. Bir parkta oturun, ne bileyim. Yani bu trendlerle yaşayan Türk insanına göre böyle birazcık zor kalıyor ama inanın yaptığınızda, yani ben ne yapıyormuşum kendime, paramı nerelere harcıyormuşum diyeceksiniz. O yüzden üçüncü olarak dışarıda yemek yemeyi azaltıyoruz. İçecek konusunda arkadaşlar, içtiğiniz kola, meyve suyu ve benzeri her şey çok zararlı gerçekten. O kadar çok katkı maddesi var ki içinde. Bunları bırakın. Ayrandır, şalgamdır vesaire, bunlar okey. Ama çay ne kadar yararlı gerçekten. Ya da kahve. Yani zararlı olduğunu bildiğimiz halde trendlere uymak adına yaptığımız şeylerden bir tanesi bunlar. Ya da içki içmek. Yani illa 5 tane mi içmeniz gerekiyor? Bir tane için. Hele ki doların 5 küsur olduğu şu günlerde içkiye o kadar para yatırmak da çok gerekli değil bana kalırsa. Hele ki dışarıda içtiğinizde, dışarıda bir mekanda içtiğinizde normal markette aldığınızın 2-3 katı para veriyorsunuz. Ne gerek var? Benim size tavsiyem, benim yaptığım, biz arkadaşlarımızla, hani ben tabii ki bu yapmaya başladığım şeyi insanlarla, arkadaşlarımla, etrafımla da paylaşıyordum ve onlar da bunları anlayacak ve hatta benimle birlikte hareket edecek insanlardı. Arkadaşlarınızı, sizi anlayabilecek insanlar seçmek de tabii ki çok önemli noktalardan bir tanesi. Size hor görecek insanlarla zaten ne işiniz var? Onlara da bundan bahsediyordum. Dolayısıyla onlarla birlikte, onlar da hani mantıklı buluyordu ve birlikte işte evde toplanıyorduk. Dışarıda pikniğe gidiyorduk. İşte bu tarz böyle şeylerle yine sosyalleşiyorduk. Fakat bir sürü para harcamadan sosyalleşiyorduk. 5. nokta arkadaşlar, beklentilerinizi düzenleyin. Asgari ücretle çalışan biri olarak 5 yıldızlı otellerde sürekli tatil yapmak bir hayal. Beklentilerinizi bu şekilde yönlendirirseniz ya da atalarımızın dediği gibi ayağınızı yorganınıza göre uzatmazsanız bu sefer sorunlar ortaya çıkmaya başlayacak. Evet, o 5 yıldızlı tatil yapacaksınız ama sonrasında gelen bir sürü borç olacak. Dolayısıyla kendinizi bu kadar zorlamanıza hiç gerek yok. Beklentilerinizi düzenleyin. Kaldı ki 5 yıldızlı otellerde tatil yapmak demek asıl tatil yapmak demek değil. Ben ne yapıyorum? Hostellerde konaklıyorum. Bir sürü yeni insan tanıma şansınız oluyor. Hem İngilizceniz daha çok gelişiyor, hem sosyalleşiyorsunuz. Aslında aradığınız her şeyi tek bir yerde buluyorsunuz. Benim tavsiyem, yurt dışında kesinlikle ve kesinlikle ucuz otellerde kalmayın. Çünkü ucuz oteller gerçekten adı üstünde ucuzlar. O yüzden ben uygun fiyatlı ya da düşük bütçeli ya da bütçe dostu demeyi tercih ediyorum. Hosteller temiz, güvenli, birçok sosyalleşme imkanı bulabileceğiniz yerler. Kendinize tek başınıza gidiyorsanız bir gezme arkadaşı bulabileceğiniz anlamına da geliyor. Dolayısıyla 5 yıldızlı otellerden hostele doğru bakış açınızı değiştirebilirseniz eğer çok daha güzel bir tatil yapma imkanı bulabileceksiniz. Bunların dışında nasıl para biriktireceksiniz? Satacaksınız. İhtiyacınız olmayan her şeyi satacaksınız. Artık sahibinden.com dışında Letgo ve benzeri satış yapabileceğiniz, daha hızlı satış yapabileceğiniz yerler de var. Ben eşyalarımı satarken Letgo'dan satmıştım. Dolayısıyla siz de bu platformu kolaylıkla hızlıca kullanarak birçok eşyanızı satabilirsiniz. Satamadınız diyelim. Facebook'tan, Instagram'dan takas siteleri var. Takas etmeyi deneyin. Hiç mi bir şey bulamadınız? Yine o eşyalardan kurtulun.
ama ücretsiz vererek kurtulun arkadaşlar. Ücretsiz vermek için işte Giving Away vesaire gibi Instagram siteleri var, Yahoo grupları var. Onlara girip insanlarla paylaşmanızı, elinizde fazla olan şeyleri paylaşmanızı, sizin ihtiyacınız olan şeyleri de oradan edinmenizi tavsiye ederim. Bu aslında diğer konuya da sarkıyor. Bir diğer şey yani. Yine tasarruf etmek için ne yapacaksınız? Sıfır almak zorunda mısınız her şeyi? İkinci el alın. Ya da para vermeden direkt birinin hibe ettiği bir şeyi alın. Bunun için hani Giving Away gibi Instagram siteleri var, Yahoo grupları var. Bir sürü platform var kullanmadığınız, Facebook'ta da gruplar var. Kullanmadıkları eşyaları paylaşan insanlar bir sürü gerçekten. Onları alın. Bu hani utanılacak bir şey değil. Kaldı ki birçok insan ihtiyacı olmayan fotoğraf makinesini alıp iki heves için kullanıp satıyor. Neden o fotoğraf makinesini almayasınız ki? Dikkatlice bakıp hani böyle biraz internetten araştırıp öğrenip nesi iyidir, nesi kötüdür, bir şey satın alırken, ikinci el bir şey satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğine baktığınızda o kişiyle de görüşüp, tabii ki karşılıklı olarak görüştükten sonra malzemeye bakıp alabilirsiniz. Ben yola çıkarken laptopumu bu şekilde almıştım. 1300 TL'ye aldım. HP bir bilgisayar. Gayet iyi bir bilgisayar ve sıfırı 5000 lira filandı. Neden onu alayım? Problemler yaşıyor muyum? Hiçbir problem de yaşamıyorum yani bilgisayarımla ilgili. Toparlayacak olursak arkadaşlar, neler yapacaksınız? 1. Öncelikle satın almayı bırakıyoruz. 2. Sigarayı bırakıyoruz. 3. Dışarıda yemek yemeyi ve dışarıda içki içmeyi ya da arkadaşlarımızla buluşup çay kahve içmeyi azaltıyoruz. İhtiyacımız olmayan şeyleri satıyoruz, takas ediyoruz ve birinci el değil, ikinci el alıyoruz. Bu kadar basit aslında para biriktirmek için yapacaklarınız. Peki ne kadar para biriktireceğinize nasıl karar vereceksiniz? Bunun için de tabii ki sizin gibi gezen ya da sizin gezmek istediğiniz yerleri gezen birçok insan var. Türkiye'de birçok gezgin var. Hikayesini, yol hikayelerini düzenli bir biçimde paylaşan ya da soru sorduğunuzda paylaşmasa bile, paylaşmaya vakti olmasa bile soru sorduğunuzda buna cevap veren bir sürü insan var. Onlara sorular sorabilirsiniz. O nasıl yapmış? O ne kadar para harcamış? Onları takip edebilirsiniz. Blogları okuyabilirsiniz. Tabii ki yani birazcık çalışmak gerekiyor bu bilgiyi edinmek için. Ben ne yapıyorum? Ben şimdiye kadar Asya'da bu benim 5. ülkem. Hindistan'a, Kırgızistan'a, Tayland'a, Malezya'ya ve şu anda da Singapur'dayım. Singapur'a gittim. Buralarda günlük ortalama 10 dolar yani 50 TL civarı bir para harcadım. Her yerde aynı harcamıyorum. Hindistan'da daha düşük, Tayland'da biraz daha yüksek ama ortalaması 10 dolar gibi düşünebilirsiniz. Yani 10 dolar şu anda dolar 5 küsür tam bilmiyorum 5.2 diyelim. 52 TL gibi, hadi 55 TL diyelim. Günde 55 TL harcayacak şekilde bir bütçe çıkartın ve bunu biriktirmeye çalışın. Kendinize güzel bir plan, akılcı bir plan ve beklentilerinizi doğru yöneltecek şekilde bir plan yaparak ilerlemeniz lazım. Dediğim gibi rotanızı belirleyeceksiniz. Rota belirleme ile ilgili de hani nerede kalınır, ne yapılır, ne edilir, nereye ne kadar yol ayırmak gerekir falan gibi. Ben kendi gittiğim yerler için ayrıca videolar da çekeceğim. Onları da oradan izleyerek kafanızda bir şeyler oturtabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani ben bir kadın olarak tabii ki sokakta yatmıyorum ve günlük 55 TL harcayarak geziyorum. Ve bunun hani size de uyabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani beni baz alabilirsiniz. Tabii ki zamanla bunu başaracaksınız. Yani ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Neden olmasın, öyle değil mi? Ben bu şekilde geziyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde yapabiliyorum. Sizin de bu şekilde yapabileceğinize inanıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın ve bir sorunuz varsa, atladığım şunu nasıl yapıyorsun Gonca, onu anlatmadın dediğiniz bir şey varsa yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bunun dışında ben açıklamalara aşağıya Selma Hekim'in o beni etkileyen, ilham aldığım videosunu da koyacağım. Onu da mutlaka izleyin. Selma Hanım'ın da neler yaptığını ilk ağızdan duymuş olursunuz. Bana çok yardımcı oldu. Gerçekten hayatımı değiştiren TEDx konuşmalarından bir tanesiydi. Size de yardımcı olacağını umuyorum. Şimdi ne yapacaksınız? 1. O videoyu izleyin. 2. Sayım yapın. Ve 3. Harcamalarınızı çıkarmaya başlayın. Ne kadar harcamışsınız, nereye? Sonrası zaten gelecek arkadaşlar. Hadi durmayın. Şimdi başlayın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Görüşürüz.